Bu tabelayı hatırladınız mı dostlar? Leticia videosunun sonunda bu tabelayı göstermiştim. Amazon Nehri üzerinde Kolombiya'nın, Brezilya'nın ve Peru'nun sınırı var. 3 sınır aynı noktada kesişiyor. Amazonların Peru kısmını gezdik. Şu an Kolombiya'dayız. Kolombiya kısmını da gezdik. Bitirdik, sıra Brezilya'da. Artık Kolombiya Amazonlarına veda edebiliriz. Burada bir sürü döviz bürosu var. Para değiştirebilirsiniz. Brezilya reali almam lazım Brezilya kısmına geçmeden önce. Burada da polis noktası var. Pasaport kontrolü yapıyorlar mı emin değilim. Göreceğiz. Frontera Kolombiya Brasil diyor. Yani Kolombiya Brezilya sınırı. Burada polis noktası yok. Sordum, soruşturdum. Sadece mototaksiler var. Şimdi onlarla konuşacağım. Bakalım onlar büyük ihtimalle nerede Brezilya'ya giriş mührü vurdurabileceğimi, yani göçmenlik bürosunun nerede olduğunu biliyorlardır. Hatırlayacaksınız, Peru Amazonlarını bitirdiğimizde Leticia'ya gelmiştik. Kolombiya Amazonlarına gelmiştik. Orada migrasyon noktası vardı. Yani göçmenlik bürosu vardı hemen limanda. Orada Kolombiya'ya giriş mührü vurdurmuştum. Pasaport kontrolüne girmiştim. Aynı yerden çıkış mührü vurduruyorsunuz. Yine orada bir pasaport kontrolü yapıyorlar. Çıkış mührü vurduruyorsunuz. Daha sonra Brezilya tarafına geçiyorsunuz. Bunu unutmayın. Yani burada bir kontrol noktası yok. Burada taksici abiler var. Onlara sordum şimdi. 2,5 kilometre uzaktaymış. 5 reale götürecekler beni. O da 1 dolar yapıyor. ¿Está bien? Çanta var ama sıkıntı olmaz dedi abi. Bindik. Hiç yürüyesim yok. Vallahi çok sıcak. Açım ve çişim var. Lan inşallah düşmem. Hola, buen provecho. Ulan canım dondurma çekti. İki çanta var ya, arkaya atıyor beni, o yüzden abi sıkı sıkı tutmuş durumdayım. İnşallah düşmeyiz polise gidene kadar. Evet dostlar, resmi olarak Brezilya'ya girmiş bulunuyoruz. Kolombiya tarafından Brezilya tarafına geçtiğiniz zaman Tabatinga isminde bir kasabaya geleceksiniz. Polisiye Federal'e gelmeniz lazım. Burada giriş işlemlerinizi yapıyorsunuz. Aynı zamanda çıkacaksanız burada çıkış işlemlerinizi yapıyorsunuz. Artık Kolombiya'nın Amazon kısmına resmi olarak veda etmiş olduk. Polis sadece şunu sordu. Nereye gideceksin dedi. Dedim önce Manaus'a gideceğim. Oradan dedim São Paulo'ya geçeceğim. São Paulo'da ne yapacaksın dedi. Dedim Türkiye'ye uçağım var. Tamam dedi. 90 günlük mühür bastı. Tabii ben 90 gün kalmayacağım. Türkiye'ye dönmeden önceki son ülkeme ayak basmış bulunuyorum. Brezilya'dayız. Brezilya Amazonlarındayız. Güney Amerika kıtasına ilk geldiğimde Brezilya ile başlamıştım seyahatime. Brezilya ile bitireceğim. Brasil ya da Brezilyalıların deyişiyle Brasil. Brasil diyorlar. Çok garip bir telaffuzları var. Vay be. Maceramız Brezilya'da başlamıştı. Brezilya'da bitecek bir aksilik olmazsa. Brezilya tarafı dökülüyor yalnız ya. Tabatinga'da yapılacak hiçbir şey olmadığını duymuştum. Gelenler zaten genelde Kolombiya tarafında takılıyorlar. Leticia'da vakit geçiriyorlar. Orada konaklıyorlar. Manaus'a gidecekleri zaman buraya geliyorlar. Gemiye atlayıp Manaus'a gidiyorlar. Ya da işte Manaus'tan geldikleri zaman ziyaret edip hemen aynı gün Leticia'ya geçiyorlar. Umarım bugün gemi vardır. Yoksa burada kalmak zorunda kalacağız. Çünkü Kolombiya'dan çıkışımı yaptım çoktan. Tekrardan oraya geçip konaklayamam. Arkadaşlar şimdi limana geldim. Buradan biletimi aldım. Bugün kaçırmışım. Lança neydi? Gemi. Gemiyi kaçırmışım bugün. Yarına biletimi aldım. 240 real. Ben internette 180 real diye okumuştum. 240 real yani 48 dolar yapıyor. Mecbur burada konaklayacak bir yer bulacağız şimdi kendimize. 3 gece 4 gün Amazon Nehri üzerinde seyahat edeceğiz. Manaus'a ulaşacağız bir aksilik olmazsa. Yemek dahil kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği. Amazon Nehri'nde daha önceden seyahat etmiştim. Hatırlıyorsunuz gemide.
İlkinde yarım gün seyahat etmiştim. Onda zaten yemek muhabbet yoktu. Direkt yattık uyuduk da ikinci seyahatimde hatırlıyorsunuz yemek vermişlerdi. Ama tabak, çanak vesaire bir şey getirmeme gerek kalmamıştı onda. Kendi tabaklarıyla, çatallarıyla falan vermişti. Muito obrigado senhor. Burada dil değişti, artık Portekizce'ye geçtik. O yüzden iletişimde biraz zorlanıyorum. Ama burada abla şey dedi. Tabak, bardak ve çatal, kaşık vesaire bir şey getirmen gerekiyor dedi. Tamam dedim. Saat 12'de, öğlen 12'de kalkacak gemi. 9'da burada ol dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi bir tane otel gördüm buraya yürürken, bir fiyat soralım oraya. Başka da konaklayacak bir yer görmedim zaten. Gördüğüm otel burası. Başka da görmedim zaten. Bayağıdır yürüyorum ama bir tek bu denk geldi. 215. Odamız burası. 100 real. Başka seçenek yok maalesef. Ne kadar yaptı? 20 dolar yaptı. Bir gün idare edeceğiz. Şöyle kapatalım. Açmasın da kimse. Güzel oda. Güzel oda. Şeye yakın. O yüzden hiç yoruldum zaten. Kaç saattir çanta sırtımda yürüyorum oradan oraya. Limana ne kadar? 6-7 dakika yürüme mesafesi. Yakın diye zaten büyük ihtimalle buraya otel açmışlar. O yüzden fiyatı da 20 dolar çekmişler. Yapacak bir şey yok. Baksanıza tere. Şu tere baksanıza ya. Kilo verdim resmen. Bir şey diyecektim. Şeyi söylemeyi unuttum. Ne diyecektim lan? Beynim durdu. Hamak siz getiriyorsunuz. Abla onu da söyledi. Yani tabak, çanak bilmem ne onlar var. Hamağı da siz getiriyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Zaten gemide her şeyi tekrardan bir anlatırım, üstünden geçeriz. 4 günlük yolculuk yapacağız. Gemide görüşürüz dostlar. Şöyle manzaramı göstereyim sizlere. Günaydın dostlar. Bugün artık yolculuk vakti. Bana söylenen saatte limana geldim. Saat 9'da buradaydım. 2 saat bekledik. 1 saat kala gemiye geçebilirsiniz dediler. Çantalarımızı sırtlandık, şimdi gemiye, yani lançaya yürüyorum. Şöyle bir bileklik taktılar. Başka da bir şey söylemediler, yapmadılar da. Bekledik öyle. Erkenden insanları çağırıyorlar ki yani böyle bir kargaşa olmasın. Erkenden gemiye binmemize izin veriyorlar. Çünkü hamak mamak hazırlayacağız. Yerleşeceğiz, edeceğiz derken zaten vakit gelecek. Gemimiz bu, ismi M. Fernandez. Polisler tüm çantaları tek tek kontrol ediyorlar. Bir de pasaport ya da kimlik kontrolü gibi bir şey de var. 3 tane polis memuru görüyorum. Şurada bilet alınan nokta var. Aynı zamanda bekleme salonu orası. Vakit gelince buradan böyle geliyorsunuz. Burada sıraya giriyorsunuz. Sizi tek tek gemiye alıyorlar. Aşağıda polis kontrolü var. Polis şeyi sordu. Nereye gideceksin dedi. Planın ne dedi. İşte Manaus'a gideceğim dedim. Sonra São Paulo'ya gideceğim dedim. Aynı ülkeye giriş prosedürü gibi düşünün. Daha sonrasında kaç gün kalacaksın dedi. İlk defa mı Brezilya'ya geliyorsun dedi. Bunları cevapladım. Büyük çantamı gösterdi. Görebilir miyim dedi. Çanta kontrolü yapıyorlardı orada. Dedim tabii ki. Çantayı masaya koydum. Benim çanta tabii hantal olduğu için bayağı büyük. Şaşırdı polis memuru. Dedi ne var bunun içinde? Dedim işte kamp malzemelerim var, kıyafetlerim var. Ondan sonra aileme aldığım hediyeler var filan dedim. Tamam o zaman dedi. Şöyle bir baktı. Tamam dedi, açmana gerek yok, geç dedi. İyi günler dedi, iyi yolculuklar dedi. Teşekkür ederim dedim. Gemimize geldik. Bindik yani. Böyle bir kontrol süreci de varmış demek ki. Hemen hamamı buraya serdim. Şöyle göstereyim. Sıkıca bağladım. Birazcık yüksekte seviyorum ben. Çünkü manzarayı daha net görebiliyorsunuz. Alçakta pek sevmiyorum. Bir de milletin ayağı geliyor. Ağzınıza yüzünüze hatırlayacaksınız. Nereden? Pebas'tan Leticia'ya giderken çocuğun ayağı. Vay be. Bak yine aklıma geldi. O kokuyu var ya, unutmayacağım. Hiç öyle bir koku olamaz yani. Öyle bir şeyle karşılaşmamak için bir tık yükseğe koydum şeyi ama ne ses çıkardım be dayı.
Feci ses çıkarıyor şu takalar. Hareket etmeye başladık dostlar. Şu karşıda gördüğünüz nokta Peru, Brezilya ve Kolombiya'nın Amazon Nehri üzerinde sınırlarının birleştiği nokta. Üçlü sınır olarak geçiyor. Şimdi şöyle açıktan alarak kaptan dönecek. Manaus'a kadar yolumuz var. Artık Kolombiya'ya ve Peru'ya veda ediyoruz. Amazonların Brezilya kısmında seyahatimiz dün başlamış oldu. Bir gün gecikmeyle Manaus'a doğru yelken aldık diyeceğim ama tabir olarak öyle. Yelkensiz bu, motorlu. Kolombiyalı aile bana şeker verdi. Sağ olsunlar, lollipop eme eme yolculuğumu başlattım. Bakın şurası Tabatinga, Brezilya kısmı. Şu taraf Kolombiya kısmı. Bu karşısı da Peru. Şu ortada da üçlü sınır. Şöyle arka tarafı göstereyim sizlere birazcık. Bulunduğumuz katı gezelim. Burası insanların hamaklarını koyup uyuduğu, takıldığı kısım. Önceki iki gemiye nazaran bunun şekli şemali biraz daha farklı. Burada elinizi yüzünüzü yıkadığınız böyle lavabolar var. Burada tuvalet, banyolar var. Buraya su koymuşlar. Hola. Buraya su koymuşlar. İçme suyu. Burası kafeterya kısmı. Burada internet satın alabiliyorsunuz bu arada. 1,5 saati 1 dolar, 4 saati 2 dolar, 24 saati 5 dolar. Bayağı millet geliyor takır takır su içiyor burada. Sordum güvenli mi diye, seguro mu dedim. Seguro dediler. En kötü filtreden içeriz ya, yapacak bir şey yok. Çünkü çok suyum yok. 3 litre suyum var. 2,5 litrelik büyük şey bulamadım. Şişe bulamadım. Küçük de gerçi bulamadım ya. O 1 litrelik şişelerden de aramıştım ama bulamadım. Birazcık izbe bir yerde kaldım dün çünkü. Öyle olunca susuz kaldık. Az suyum var yani. Burada da şunun bilgisi yazıyor. Bu seyahate yemek dahil. Kahvaltımız sabah 6 ile 7 arasında, öğle yemeğimiz 11 ile 12 arasında, akşam yemeğimiz de akşam 5 ile 6 arasında. Ne kadar ödemiştim? 240 real ödemiştim. 48 dolar yapıyor o da. Şimdi Tabatinga'dan yola çıktık. Duraklar bunlar. Hangi durakta inecekseniz onun fiyatları yazıyor. Biz Manaus'ta ineceğiz. Ne kadar? 240 real fiyat. Şimdi bu fiyatta ne dahil? 110 real şey için ödemiş bulunuyoruz. Bak onun açıklamasını da yapmışlar burada. Yeme içme parası, yani size verdikleri yiyeceklerin parası. 130 da yolculuk için alıyorlar. Toplamda 240 real. Ama bunu vermek zorundasınız. Hani ben yemek istemiyorum falan bilmem ne, öyle bir muhabbet yok. Burada da şöyle kamerayı tutayım da durdurup belki fiyatlara bakmak isteyen olur. Ola ki biriniz geldi. Aha da duraklar bunlar. Buralardan diğer lokasyonlara kaç paraya gidersiniz, onların fiyatları, bilgisi yazıyor. Yukarıda ne varmış? Bir göz atalım. Burada hamak yok. Burada market kısmı var. Bir sürü dondurma var burada. Burada içecekler var. Noodle var. Jilet var. Zannettim onu. Ondan sonra cıma. Da var. Bir sürü bir şeyler var ya burada. Diş fırçası, diş macunu. Patlamış mısır bile var. Ton balığı, zeytin. Burada bira var. Kola var. Guarana var. Guarana çok güzel ya. Orada şeker, cips, bir sürü bir şey var. Tabii fiyatlar bir tık daha pahalı olacaktır o maksada. Mangal bile var ya. Kesin ekstra yemek de satıyorlardır. Ağzımda şeker var. Konuşamıyorum düzgün. Ola ki bir şey almadınız. Vaktiniz olmadı. Son dakika yetiştiniz. Buradan yiyip içebilirsiniz. Tabii ki bir tık daha pahalı ödeyeceksinizdir ama aç kalmazsınız, susuz kalmazsınız. Şöyle Brezilya bayrağı dalgalanıyor. Amazon Nehri üstündeyiz. 1 dakika içinde feci bir sağanak indirmeye başladı. Bak 1 dakika, bak gözükmüyor, karşısı gözükmüyor. Daha birkaç dakika önce görüntü çektim ya, bir görüntü aldım, çok güzel gözüküyordu. Birden karardı ve sağanak indirmeye başladı. Bizim tarafa vuruyor direkt. Açıdan kaynaklı olarak tabii ki.
Burada şu an bu tarafa doğru gelmiyor ama tekne döndüğü zaman ya da rüzgarın yönü değiştiği zaman burayı da kapatacaklar. Çünkü buraya da vurmaya başlayacak. Şaka gibi ya. İşte Amazonlar. Bu çok hoşuma gidiyor. Yağmuru sevmiyorum ama Amazonlarda bunu yaşamak, buna şahit olmak acayip hoşuma gidiyor. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Sí, es muy bueno. Solo un minuto. Lluvia. Obrigado. Şöyle yemeğimizi alalım. Gayet güzel bir yemeğe benziyor. Tavuklu, makarnalı, sebzeli değişik bir yemek. Gayet güzel gözüküyor. Gayet güzel kokuyor bu arada. Pirinç de var. Makarnalı, pirinçli bayağı ne bulurlarsa karıştırmışlar, öyle bir yemek yapmışlar. Bence doyurucu. Ama vejetaryenler için sıkıntı çünkü tavuk var içinde. Kameraya bak, horon tepiyor sanki. Düdük öttürerek uyandırdılar kahvaltı saatinde. Sabah 6 ile 7 arası kahvaltı veriyorlar. Abla düdük öttürdü. Kalkın lan dedi. Kahvaltı vakti. Ekmeğin içinde ne var? İnanın çözemedim. Bir yağ sürmüşler o kadar. Kahvaltımız bu. Yanında bir de 2 dilim karpuz var. Aslında 2 tane böyle ekmekler veriyorlar ama ben kalkar kalkmaz bir şey yemediğim için çok aç değilim. Ziyan olsun istemedim. Bir tane aldım. Hatta aç değilim yani. Maksat boğazımıza bir şey girsin. Ama kahve vereydi iyiydi ya. Kahveyi az verdi. 200 mililitreymiş. Çok da az sayılmaz. Hı? Bardak büyük olduğu için az gibi geliyor bana. Bir plastik bardak. O hesap. Yağ ekmek. Şekerli sütlü kahve. Ay bu çok iyiymiş ben. Brezilya'da en sevdiğim olay. Ben kahve içmeye Güney Amerika'da alıştım. Türkiye'de çay. Yani çok kahve içmem. Arada Türk kahvesi. İşte Nescafe vardı ya, ben öğrenciyken bunu içiyorduk gece ders çalışırken, ne bileyim böyle otururken bilmem ne. Öyle çok kahve kültürüm yoktu buraya gelmeden önce. Burada habire kahve içiyorlar. Ben de alıştım kahveye. Brezilya'nın en sevdiğim yanı da şekerli içiyorlar kahveyi. Yani mesela böyle sokakta kahve satıyor. Sen sonradan şeker eklemen gerekmiyor. Zaten içinde şeker oluyor. Bazıları bayağı şeker koyuyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Nehrin genişliğinin daraldığı noktalardan birinden geçiyoruz şu an. Baksanıza, şurada 2-3 tane ev var. Ya çok ilginç var ya. Böyle nehirde yolculuk yaparken şeyi fark ediyorsunuz. İkitos'tan bu yana hep onu fark ettim. Köyler var, tamam.
Onu zaten görüyorsunuz. Ama tek tük evlerin olduğu yerleşim yerleri de var. Mesela bir tane ev kurmuşlar. Bir aile yaşıyor orada. Ama çevresinde başka yerleşim yeri gözükmüyor yani. Ha belki ormanın iç kısmında vardır birileri ama haritayı açıyorsun, bakıyorsun, haritada da bir şey gözükmüyor. Amazonlar bayağı büyük bir alan olduğu için haritaya tam olarak kimler nerede yaşıyor, nerede köy var, nerede ev var, her şeyi işlemiş olamayabilirler. Yani böyle bir şey mümkün değil diye düşünüyorum. Güney Amerika kıtasının %35'lik bir kısmını Amazonlar oluşturuyor. Düşünsenize, Amazon havzası oluşturuyor. Ne kadar büyük, hayal edin yani. Es un animal ahí, ¿no? Animal. Animal? Sí, ahora había un perezoso por allá. Un perezoso allá. Ah, bueno. Ya lo vio, un perezoso que está pegado allá. Tembel hayvan görmüşler ağaca sarılırken. Yakından geçiyoruz ya, o yüzden biraz daha böyle net görebiliyorsunuz ormanın içini. Bazı hayvanları görebiliyorsunuz. Elinizde maçete olmadan 10 adım arka arkaya atamazsınız. Yani bir şeyleri sürekli kesip biçip yol açıyor olmanız lazım Amazon ormanlarında yürürken. Biraz önce polis yanaştı tekneye. Yalnız tekne var ya, tam anlamıyla çatışmaya hazırlıklı. 4-5 tane böyle uçak savar gibi makinalı tüfek gördüm üstünde. Korumalar koymuşlar böyle, herhangi bir çatışmada mermi gelmesin diye. 8 tane asker saydım üstünde. Ben uyuyordum. Bir uyandım. Dibimde şey var. Elinde böyle otomatik makine, silah. Nöbet tutuyor gibi durmuş burada. Baktım asker, şaşırdım, tamam mı? Uyku sersemi, bir baktım millet çantasını falan topluyor. Sordum ne oldu dedim. Çantaları buraya yerleştirmemizi söylediler. Biz de topladık çantaları böyle tek sıra halinde dizdik. Burası narkotrafik rotası olduğu için ara ara böyle kontroller normalmiş. Biz çantaları dizdik, çizginin arkasına geçtik. Tek tek geldiler, kontrol ettiler. İşte asker geldi, benim çantayı açtı. Açar mısın dedi çantanı. Açtım. Ondan sonra tekrar çizginin bu tarafına geldim. Kontrol etti, açtı, baktı bilmem ne. Küçük çantaya da baktı. Tamam dedi, teşekkürler dedi, kapattı. Daha sonrasında o kontrol etmeye devam etti diğer çantaları. Biz erkekler buraya dizildik, kadınlar karşı tarafa. 8 kişiler, birisi teknede kaldı, 7'si burada. O 7'den de biri kadın. O kadınların üstünü aradı. Bir tane de yine asker geldi, tek tek erkeklerin üstünü aradı. Sorular filan sordu işte. Üstümü aradı. Nerelisin dedi. Ondan sonra dedim Türk'üm. İlk defa mı geliyorsun dedi Brezilya. Dedim 3. defa geliyorum, seyahat ediyorum dedim. Tamam dedi. Böyle baktı, bir şey daha soracak gibi böyle hissettim. Sonra teşekkürler dedi, iyi yolculuklar dedi. Devam etti. Üst aramasını bitirdi. Çocuklar vardı, çocukları aramadılar. Daha sonrasında mevzu bitince tekneye bittiler. Tekneye bindiler. Yollarına devam ettiler. Burası narkotrafik rotası olduğu için uyuşturucu ticareti tahmin edebiliyorsunuzdur yani, gırla bu rotayı kullanıyorlardır. Bir tane aile var. Onlarla dün sohbet ederken şeyi söylemişlerdi. Çantanı mantanı göz önünde tut. Yani ola ki biri gelir, taşıdığı o yasaklı maddeyi senin çantana koyar. İndikten sonra senin çantandan alır, devam eder. Kendisini güvende tutar demişlerdi. Ama benim aklıma şey gelmişti, yani gemiye soktuktan sonra benim çantama niye koysun diye bir soru işareti vardı kafamda. Meğerse bunun içinmiş. Demek ki kontroller oluyormuş. Öğle yemeği vakti dostlar. Feci bir menü var. Pilav var, fasulye var, makarna var, tavuk var ve sucuk var. Yanında da meyve suyu. Bir tencere yemeğim var ya. Meyve olarak da böyle çikita muz verdiler. Bir tane kasabaya yanaşıyoruz şimdi. Buradan büyük ihtimalle yolcu olacak. İnecek olanlar da vardır. Yük bindirecek olanlar da vardır. Brezilya kısmında biraz daha seyrek duruyor. Onu fark ettim ben. Kolombiya ve Peru Amazonlarında gemiler daha sık duruyor. Çünkü köyler, kasabalar daha sık. Yerleşim yerleri daha sık. Ama Brezilya kısmında bayağı seyrek. Ve aralarında oldukça fazla mesafe var. Baksanıza renklere. İki farklı renk.
Bu da selamun aleyküm, ben geldim düdüğü. Selamun aleyküm, hayırdır biz geldik. Öyle bir beste vardı da hangi tribün söylüyordu hatırlamıyorum. Kaptan yılan gibi yanaştı be. Akşam yemeğimiz böyle dostlar. Bezelyeli kıyma, pirinç pilavı ve çubuk makarna. Hamağa geldim. İçerisi çok sıcaktı, orada yemek istemedim. Yukarı çıkacaktım aslında ama çok fazla güneş var. O yüzden bayağı bir sıcak. Öyle manzarayı izleye izleye burada yiyeceğim yemeğimi. Yukarısı kalabalıklaştı. Güneş etkisini yitirince insanlar kendini yukarı attılar, manzara izliyorlar. Birazcık esiyor bir de. Gün batımı da gayet güzel. Serin serin oturuyoruz yukarıda. Manzaramız da şahane vallahi. Günaydın. Kahvaltımız yine yağlı ekmek, kahve, karpuz ve bu sabah ekstra olarak kek verdiler. Uyu. Bütün gün uyudum var ya. Sabah kahvaltıdan sonra bir yattım. Öğle yemeğine uyandım. Öğle yemeğinden sonra bir uyudum. Şimdi akşam yemeğinde bir saat var. Akşam yemeği için eskaza uyandım. Çok ses yapıyorlardı, ona uyandım. Normalde uyurdum yani. Alarmımı kurmuştum akşam yemeğini kaçırmayayım diye. Ne olur ne olmaz. Ama öğle yemeğine şansa uyandım. Yani onda da sese uyandım. Akşam yemeğine uyanmadan önce dedim ben kesin bir deliksiz uyurum yine. Hiç kendimi riske atmadım. Çıkalım bir hava alalım ya, kendimize gelelim. Hamakta nasıl yattıysam böyle katlanmış biraz hamak, rüzgar gelmemiş, terlemişim. Vay ağaca bakın. Of. Dur, bunun fotoğrafını çekmem lazım, Instagram'da paylaşmak istiyorum. Ne kadar güzelmiş ya bu. Çok güzel bir ağaçmış. Adı ne acaba? Türü ne? Bakın şurada da bir tane ev var. Şimdi Manaus'a yaklaştık. Yani yolun yarısından fazlasını tamamladık. Manaus'a yaklaştıkça
ufak ufak böyle köyler görmeye başladık. Köyleri görmeye başladık. Normalde Leticia yani Tabatinga tarafından yola çıktığımızda bu kadar sık yerleşim yeri görmemiştim ben. Tekrardan bir polis kontrolü olacakmış. O yüzden hamakları yukarı kaldırdık, çantaları ortaya koyduk. Bekliyoruz polislerin gelmesini. 4 günlük yolculuğumuzun son gününe geldik dostlar. Bir aksilik olmazsa bugün Manaus'a varacağız. Artık sağ salim varalım. Dün öyle şeyler yaşandı ki hala şok içerisindeyim. Nereden başlasam da hangi detayı anlatsam inanın bilmiyorum. Kafamda olabildiğince kısa ve öz toparlayıp anlatmak istiyorum sizlere. Gözümün önünde 15 paket kokain buldular. Bir tane devasa bir gemi var. Bizim gemiden daha büyük. Onu üst yapmışlar. Askerler orada bekliyor. Yanaştık biz. Askerler geldi. Böyle ip gibi dizilmiş herkes, tamam mı? Ben de şeye denk geldim. Şurada bir çizgi olduğunu farz edin. Herkes çizginin oraya arkasına dizilmiş. Ben de böyle merdivenin çıkış noktasına denk geldim. Bir adım önde duruyorum herkesten. Çünkü şey yok. Diğer taraf dolu. Yani insanlar sıkışmasın diye merdivenin orada bekliyorum. Asker de gördü, bir şey demedi. Hani geç diğer tarafta bekle falan demedi. Biz bekliyoruz. Geldiler, böyle bir herkese bir göz attılar filan. Sonra köpek geldi işte, koklaya koklaya geziyor. Tam önümdeki çantada bak. Herkes şurada bekliyor, tamam mı? Şöyle çizginin arka tarafında bekliyor. Ben bir adım öndeyim. Şöyle çaprazımda 3 tane bavul var. Köpek birinin önünde, bir bavulun önünde delirdi böyle, tamam mı? Kokladı delirdi. Anladılar bir şey olduğunu. Köpeği çektiler. Bir tane asker geldi, açtı bavulu, işte kontrol etti. Sonra bir tane daha asker geldi, yanındaki diğer bavulu açtı. Kontrol ediyorlar. İlk bavulu açan asker bir bölme fark etti, tamam mı? Fermuar hiçbir şey yok. Bıçakla kesti o kısmı, bir çuval gördü. Çuvalı görür görmez bıçağı yere bıraktı, eldiven giydi. Daha sonrasında yüzünü kapattı. Diğer asker de kameranın kayıt tuşuna bastı. Olayı kaydediyorlar. Hani bir şey çıkarsa kayıt altına alıyorlar belge için. Abi bir çektiler çuvalı, bir kestiler. İçerisinden paket paket kokain çıktı. Daha sonrasında aynı asker yanındaki bavula geçti. Diğer asker kaydetmeye devam ediyor. Aynı bölmeyi açtı. Yine bir çuval. Çuvalı bir kestiler. Kokain. Üçüncü bavula geçtiler. 3 tane bavul farklı renklerde, aynı model, aynı eskilikte. Bordo, koyu kahverengi, lacivert. Abi 3. bavulu da açtılar. Aynı bölmede yine paket paket kokain. Polisler kimin olduğunu sordu bu valizlerin. Abi kimse ses çıkarmıyor. Ben de herkesten bir adım önde duruyorum ya. Polis arkasını döndü. Senin mi dedi bu valizler? Dedim yok dedim, benim değil. Tamam dedi o zaman. Biraz daha geride dur dedi. Ben arka tarafa geçtim ama hani yarım metre önümde olurken her şey 1 metre önümde olmaya başladı. Abi soruyorlar, soruşturuyorlar. Kimse bu benim valizim demiyor. İçerisinde belge buldular. Kimlik buldular. Bayağı böyle döküman, şöyle bir döküman buldular. Abi genç bir çocuğun fotoğrafını gördüm belgenin üstünde. Böyle bir kimlik gibi bir şey hazırlamışlar. Daha sonrasında bakıyorlar, öyle biri yok gemide. Sonra nasıl oldu anlamadım. 2 tane abla geldi. Ablanın birinin kucağında bebek var. Diğerinin yanında da 13-14 yaşlarında ergen bir çocuk var. Saçlarını pembeye boyamış. Bu şeyden fark ettim ben bunları. İlk gemiye bindiklerinde çocuğun saçları böyle pes pembeydi. Selamlaşmıştık çocuklarla. Merhaba olmuştu. Oradan şeyi hatırlıyorum. Bizimle birlikte Tabatinga'dan binmediler gemiye. Daha sonrasında yarı yoldan bindiler. Bindikleri limanı da hatırlıyorum. Daha sonrasında bunlar geldi işte. Bir şeyler sormaya başladı asker bunlara. İşte kadınlar kıyafetleri filan çekti aldı. Onların çantaları filan gösterdiler. Bir şeyler oldu. O kısmı anlamadım. Ablaları gözaltına aldılar. Askeri üsse götürdüler. Daha sonrasında mürettebattan bir tane çocuk vardı, böyle sürekli ortalarda dolaşıyor. Millete espri yapıyor. Öyle sesli konuşuyor. Böyle zıpır bir çocuktu. Onu da sorguya çektiler. Onu da gözaltına aldılar. Bu olayın detayını maalesef kimse anlayamadı, neden öyle olduğunu. Daha sonrasında biz beklemeye başladık askeri üste. 2-2,5 saat kadar bekledik. Ablaları geri saldılar. Ablalar bütün eşyalarını, hamaklarını, her şeyini topladı, askeri üsse gitti. Onların bulunduğu kısım boştu normalde. Ben işte ayrılmayı bekliyorum ki hemen olayı sıcağına anlatayım, böyle göstere anlatmak istiyorum. Abi sonra şeyi saldılar, ablaları saldılar. Ablalar geldi yine aynı yerine yerleşti. Neden saldılar, neden aldılar, o kısmı maalesef anlamadım.
Ama mürettebattan olan o çocuk askeri üste kaldı. Büyük ihtimalle onu tutuklayacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü biz yola çıktık yani. Biz Manaus'a varacağız birazdan. Ablalar aşağıya gelince ben de yani çok büyük ayıp olurdu. Kamerayı açıp gözünün önünde anlatsam onların. Büyük terbiyesizlik olurdu. Belli ki ablalarda bir şey yok yani. Bir sıkıntı yok. Daha sonrasında biz yolumuza devam ettik ama herkes bir dedikodu, bir abi o Kolombiyalı aile, sonra Portekizliler daha aman Portekizliler demişim, Brezilyalılar dahil oldu. Bizde böyle kocaman bir dedikodu grubu oluştu. Herkes bir şeyler söylüyor filan. Liman askeri üssün olduğu o bölgeden ayrılmadan önce işte Kolombiyalı aileyle konuşuyoruz. Dedim ben 8 paket kokain gördüm dedim. Dediler ki 14 paket var. Dedim benim gözümün önünde oldu dedim. Siz nereden 14 saydınız? Gel dediler. Biz hala şeydeyiz mesela. Askeri üste duruyoruz, tamam mı? Karşıda gemi olduğunu farz edin. Böyle bir kapı açık. Oraya aldılar ablalar ve çocuğu sorgulamak için. Masanın üzerine dizmişler kokain paketlerini. Bak dediler, orada kapıyı açık unutuyorlar bazen. Kapıyı açık unuttuklarında saydık paketleri dediler. 14 saymışlar. Abi kapıyı kapatmıyorlar ki, ne açık unutması. Ben belki 4-5 kere saymışımdır emin olmak için. 15 paket kokain saydım. Böyle 5, 4, 3, 2, 1 böyle piramit yapmışlar, anladın mı? 15 paket ve şeyi kafada hemen Türk mantığı. Hani bunda kaç para eder bu mal diye her şey hesaplanır ya. Ulan birer kiloluk olsa 15 kilo mal var orada. Parayı düşünebiliyor musun yani? Sadece bir yolculuktan 15 kilo mal geçiriyor ki ben şeyi de düşünmeye başladım. Hani burada 15 kilo demeyin, 15 paketi yakalatıp belki geminin başka bir kısmında daha büyük bir 150 paket geçirdiler belki. Bilemezsin abi yani burası uyuşturucunun cenneti bir kıta. Burada ticaretin haddi hesabı yok yani. O yüzden dönen paraları az çok düşünebiliyorsunuzdur. Belki 15 paket yakalatıp aşağıdan 150 paket, 1000 paket geçirdiler. Bilemiyoruz o kısmını. O tamamen artık beynimizde dönen fantezi. Her neyse böyle bir olay yaşadık dün. 15 paketi de kendi gözümle 4-5 kere saydım. Daha sonrasında saldılar bizi. Böyle bir 3-4 saat beklemiş olduk askeri üste. Çocuk orada kaldı, ablalar geldi. Yemeğimizi yedik, dedikodumuzu yaptık. Yolculuğumuz devam ediyor. Yani film gibi ya. Vallahi film gibi. Kıtadan ayrılmadan önce böyle garip bir olay da yaşadım. Sonunda Manaus gözüktü dostlar. Hemen karşıda kaldı şehir. Burası da Siyah Nehir'le Amazon Nehri'nin birleştiği nokta, bakın. Biz üstten böyle karışmıyor, ayrı bir nehirmiş gibi görüyoruz ama aslında nehirler karışıyor birbirine. Sadece üstten biz böyle görüyoruz. Çok güzel görünüyor, baksanıza. Gerçekten ilginç. Baksanıza renk ayrımına. Hadi bakalım, karaya ayak bastık. Un amigo, ¿cómo te va? Vamos viajando. Todo bien. Juan'la tanıştık şeyde, gemide. Aynı koç evinde kalacakmışız, muhabbet ederken öğrendik. Gracias señor. Şaka. Ayda ben buradan nasıl geçeceğim? Ben buradan. Düşmeyelim de aşağı. Hoppa. Of, aksiyonlu bir yolculuktu ya. Vallahi aksiyonlu bir yolculuktu. Şansa bak, aynı koç evinde kalacakmışız muhabbet ederken. Şans eseri öğrendik. Şimdi beraber koç evine gideceğiz. 75 saatte geldik. Düz hesap 75 saat. Biraz daha geçti aslında. M. Fernandez'e veda edebiliriz artık. Bu videolukta benden bu kadar. Aksiyonlu bir yolculuktu. Çok garip şeyler gördük, yaşadık. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bir sonraki videoda görüşüp buluşabiliriz. Adios amigos diyorum. Acıktım, yoruldum ben. İnsan bu kadar uzun yolculuk yapınca yoruluyor ya. Hadi kaçtım ben.